Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bu videomuzda Mendix'te Listen to Widget özelliğine bakacağız. Yani bir Mendix'te bir listede tıkladığımız zaman hemen sağ tarafında detayların bu şekilde görüntülenmesini ele alacağız. Şimdi Mendix Pro'da bunu nasıl yapıyoruz? Yakından inceleyelim. Evet, ben burada iki tane yan yana layout oluşturdum. Şimdi sol tarafta liste olacak, sağ tarafta detaylar olacak. Buradan öncelikle bir list view çekeyim. Ve bir hemen datamı çağırıp evet okey dedim. Evet diyorum şimdilik ve burada bir tane veri ya da bu listeyi anlayabileceğim herhangi bir attribute koyuyorum. Daha sonra burayı daraltıyorum çünkü görsel olarak yarı yarıya olması çok hoş olmayacak. Sol tarafı daraltıp evet sağ tarafı daha geniş tutuyorum. Hemen buradan bir data view. Bunu tıklıyorum. Buradan listen to widget seçiyorum. Ve burada da gördüğünüz gibi bir liste ismi çıkacak. Yani burada bu sayfadaki tüm liste isimleri çıkar. Evet gördüğünüz için bir tane daha ekledim. Şimdi bakalım. Bakın iki tane oldu. Hangisini kullanmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Onu da şu şekilde anlıyoruz. Şurada üst yukarıda ismi vardır listenin. O listenin adını buradan seçeceğiz. Şimdi bunu kaldıralım ve bir taneyle devam edelim. Buradan Listen to Widget yapıyorum ve listemi bu şekilde seçiyorum. Şimdi OK dedim. Yes diyelim. Evet. Şimdi şöyle bir düzelteyim. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi karşılıklı farklı bir renkler oldu. İşte birbirini listen yapanlarla arasında. Şurada mesela hemen şurada bir örnek göstereyim olmayan bir şey. Editlediğinizde yani dinlenen liste editlenemez. Dinlenen liste editlenemez. Çünkü zaten sağ tarafta edit yapıyorsunuz. Bunu bir run yapıp bir bakalım nasıl görünüyor. Evet, bir web diyelim. Evet, buradan neredeydi? Evet, buraya geçeyim listeme. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde listelendi ve tıkladığım kayda hızlı bir şekilde erişim sağlıyorum. Yani bu hızlı edit yapmalar için çok pratik. E, evet buradan şöyle sayıyı arttırırsam bir hatta buradan sort yapabilirim. Sort yaptım ama şuradaki evet şuraya 100 daha fazla liste tam sayfa gözükmesi adına daha iyi olacaktır. Evet. Evet, görüntü olarak bu şekilde daha iyi oldu. İster yani hem sort belli bir sıralamada ve sayısı olarak daha fazla oldu. Şimdi buradan diğer örneklere hemen bakalım. Evet, buradan mesela şimdi Data Grid 1 çektim. Mesela bunda çalışıyor mu, çalışmıyor mu hemen buna bir bakalım. Buradan bunu anlamanın tek yolu şuradan evet tıkladığında liste gözüküyorsa çalışıyordur. En hızlı ve pratik yolu. Bak başka hangisi var? Evet, Template Create'e bakalım. Hemen buradan bir data. Evet. Şunları sil. Evet. Bu da çalışıyor. Bak gördüğünüz gibi hata almadık ve zaten seçebiliyorsunuz. Seçebiliyorsanız sorun yok. Bunu yapmıştık sen. Evet, Data Grid 2. Şurada hepsini seç gitsin. Evet şuradan hop ops gitti. Bir dakika. Evet. Şuradan bunu sileyim. Şuradan erişemiyorum. Bir dakika şöyle yapalım. Evet zaten oraya ihtiyacım yok şu anda. Burada da gördüğünüz gibi şeyi seçemedim zaten. Data Grid 2 görünmüyor. Şuradan şunu
Şöyle sileyim. Hata da gitmiş olacaktır. Evet, yine tekrar göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi DataGrid 2'nin listesi burada yok. Özetle Listen to Widget'te sadece DataGrid 2 kullanılmıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere.